Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte bu yazın en şık ve örmesi en kolay çantasını öreceğiz. Kağıt ipten file lale çanta çalışması yapacağız. Şöyle yakından detaylarını göstermek istiyorum. Sapını da hazır sap kullanmadım. Yine kağıt ipten ördüm. Bu videoda baştan sona adım adım birlikte öreceğiz. Taban yapımı, gövde oluşumu ve sap detaylarıyla beden büyütme, daha doğrusu ölçüyü nasıl büyütürüz, nasıl küçültürüz, her bilgiyi bu videonun içinde bulabileceksiniz. İsterseniz sözü fazla uzatmadan hemen çantanın yapımına geçelim. Ama öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk haberdar olursunuz. Katıl butonuna tıklayarak da bana destek olabilirsiniz. Bu hatırlatmamı yaptıktan sonra çantanın yapımına başlayalım. Ben çantamı kağıt iplik ve 3,5 milim tığ kullanarak öreceğim. Çantayı örmeye sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halkayı bu şekilde ipi tutup parmağımda bir tur döndürerek yaptım. Tığımı oradan geçirip ipi alıyorum ve bir zincirle kilitledim. 2 zincir daha çekiyorum. Toplamda 3 zincir çekmiş oldum. Tığıma ipimi dolayıp ikili trabzanlar öreceğim. Buradaki sihirli halkanın içine batıp ilmeğin ikisini bir çekerek trabzan ördüm. Burada çektiğim 3 zincir de trabzan olarak sayılmış oldu. Aralarında bir zincir ve trabzan şeklinde sihirli halkamı dolduruyorum. Tekrar bir zincir, tığıma ipimi doladım. Sihirli halkanın içine trabzan örüyorum. Ben çanta boyunca hep ikili trabzan yapacağım. Bir zincir ve bir trabzan. Toplamda 8 tane trabzanım olacak. İlk başta çektiğim zinciri de sayıyordum. 2, 4, 5 tane oldu. 8 tane trabzanımı ördükten sonra bir zincir çekip sihirli halkanın bu ipini çekerek ortadaki yuvayı, yani boşluğu küçültüyorum. Şöyle. Ve burada ilk çektiğim zincirin boşluğuna batarak, şöyle gördüğünüz gibi zincire de batabilirsiniz ama benim böyle kolayıma geldiği için böyle batıyorum. Buraya batıyorum. Bu arkadaki ipi de bu şekilde tığıma doladım. Ve kaydırmayla kapattım. 2 zincir çektim. Bu benim ilk trabzanım oldu. Tığıma ipimi dolayıp buradaki tekrar zincir boşluğuna batıyorum ama bunu yaparken arkadan da ipimi bu şekilde tığımın üzerine aldım. Yine bir trabzan ördüm. 2 trabzanım oldu. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bu kez trabzanın tepesine batıyorum. Yine dediğim gibi hep ikili trabzanlar olarak devam edeceğim ben çantada. Tığıma ipimi doladım ve zincir boşluğuna batıp trabzanımı ördüm. Tekrar doladım. Bu kez trabzanın tepesine. Yani bir tane zincir boşluğuna, bir tane trabzanın tepesine batarak trabzanlar örüyorum. Toplamda ilk çektiğim zincirle birlikte 5 tane trabzanım oldu. Şimdi bu sihirli halkayla yaptığımız trabzanlar bir daireydi, yuvarlaktı. Bunu kare motife dönüştüreceğiz. Bunu da bu şekilde yapıyorum. Şimdi zincir boşluğuna trabzanımı ördüm. Tekrar yine aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan ördüm. Yani köşe oluşturuyorum. Şimdi 3 zincir, tığım ipimi doladım. Aynı boşluğun içine 2 tane daha trabzan örüyorum. Böylece motifimin köşeleri oluşuyor. Şimdi tığım ipimi doladım. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar zincir boşluğuna, bir sonraki trabzanın tepesine, bir sonraki zincir boşluğunun içine battım.
Tığıma ipimi doladım. Şimdi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 6. trabzanım olmuş. Diğer kenarda tekrar sayalım. İlk çektiğim zincirle birlikte 2, 4, 6 ve 7 tane. 5 tanesi bir trabzanın bir zincir boşluğunun içine batarak ördüğümüz ve köşe dönüşünde de 2 tane ördük. Yani toplamda 7 tane trabzan ördüm. Burada da 6 tane oldu. Bu boşluğa bir tane daha örüyorum ve ikinci köşemi burada oluşturuyorum. Yani her köşe arasında toplamda 7 tane trabzanım var. Köşe olduğu için 3 tane zincir çekip tığıma ipimi doladım. Artık bu arkadaki ipi de kesebiliriz. Aynı boşluğun içine 2 tane daha trabzan örüyorum. Köşeyi yaptıktan sonra hemen ilk trabzanın tepesine batarak örmeye devam ediyorum. Yine bir trabzanın tepesine bir zincir boşluğuna olacak şekilde örmeye devam ediyorum. Beş tane trabzan oldu köşeyle birlikte. Buradaki köşe boşluğuna 2 tane yapmıştık. Trabzanın tepesine, zincir boşluğuna ve bir tane daha trabzanın tepesine yaptıktan sonra şimdi yine bir sonraki köşeyi oluşturacağım. Yani buradaki zincir boşluğunun içine 2 trabzan, 3 zincir ve yine aynı boşluğa 2 tane trabzan daha örüyorum. 1, 2, 3 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan daha. Kağıt örmek biraz zorluyor bildiğiniz gibi. Bir de ekrana sığdırma çabasıyla birlikte. Ama siz eminim çok kolay ve rahat bir şekilde öreceksiniz. Toplamda 4 oldu. Sonuncusunu buraya. Şimdi bu ilk battığımız yere, ilk sıraya başladığımız noktaya 2 tane trabzan. Yine aynı yuvanın içine. Şöyle sayalım. 3, 6, 7 tane trabzan ördük. Artık sıramızı tamamlıyoruz. Şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Burada ilk çektiğim zincire batıp bütün ilmekleri tek seferde kapatıp köşe oluşturdum. Gördüğünüz gibi. 3 zincir çekerek üst sıraya devam ediyorum. Tığıma ipimi doladım. Az önce battığım noktaya batıp bir alt sırada zincire batmıştık. Trabzanımı örüyorum. Bir zincir. Hemen yanındaki trabzana atladım. Bir sonrakine batıp bir tane trabzan. Bir zincir. Bir tane atladım. Diğerine yine trabzan örüyorum. Bir zincir. Bir tane atlayıp diğerine trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir, köşe boşluğuna geldim. Oraya bir tane trabzan, köşelerde 3 zincir, tığımı doladım. Aynı boşluğun içine bir tane daha trabzan örüyorum. Böylece köşelerde artırmamızı da yapmış olduk. Bir zincir ve ilk trabzanın tepesine batarak örmeye devam ediyorum. Yine bu kenarlarda da aynı şekilde aralarında birer zincir çekeceğiz. Bir trabzan atlayıp bir sonrakine trabzanımızı öreceğiz. Şöyle hemen sayalım kaç tane trabzan. İlk çektiğimiz zincirde trabzan sayıyorduk. 2, 4, 6 tane. Bir kenarda 6 tane trabzan olacak. Aynı noktaya köşeyi yaptıktan sonra yine burada da 6 tane trabzan öreceğiz.
Son yaptığım trabzanın yanındakine atlıyorum. Bir sonrakine örüyorum. Tekrar arasında bir zincir. Hemen bunu atlayıp son trabzanın tepesine bir tane trabzan. Yine köşeye geldiğimde bir trabzan, 3 zincir, aynı noktaya bir trabzan daha. Aynı burada yaptığımız işlemleri diğer kenarda da tamamlayalım. Bir üst sıra yine birlikte devam edelim. Bütün kenarlarını tamamladım ve sıranın sonuna geldiğimde yine son olarak bir zincir çekiyorum ve köşe boşluğuna bir tane trabzan örüyorum. 3 zincir çekip buraya ilk başta oluşturduğum boşluğa batıp kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi bir zincirle ilmeğimi biraz uzattım. Bu ilmeği buradaki boşluğun ortasına getiriyorum ki tam ortadan başlayalım. 2 zincir, bu çektiğim zincir ve bir trabzan sayıyorum. Aynı boşluğa bir tane trabzan. Yani toplamda 2 tane trabzanım oldu. Yine bir önceki sırada yaptığım gibi. İlk trabzanın tepesine de batıp bir tane örüyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bu kez zincir boşluğuna batarak örüyorum. Yani yine bir tane trabzanın tepesine bir tane zincir boşluğuna batarak trabzanlarımı örüyorum. Köşeye geldiğimde yine köşe boşluğunun içine de 2 tane trabzan örüyorum. 3 zincir. Tekrar aynı boşluğun içine 2 tane trabzan. Şimdi hemen kaç tane trabzan ördüğümüzü sayalım. İlk çektiğim zinciri de sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bir kenarda 15 tane trabzanım var. Hemen 3 zincir çekip aynı boşluğa 2 tane yaptıktan sonra yine bir tane trabzanın tepesine bir tane zincir boşluğunu olacak şekilde tamamlayıp yine köşede zincir boşluğunu aynı burada yaptığımız gibi devam ederek sıramı tamamlayacağım. Sıranın sonuna kadar ördüm. En son köşedeki trabzanlarımı da yaptıktan sonra 2 zincir çekip burada ilk çektiğim zincire sık iğne ile kapatıyorum. İlmeğimi yine uzattım biraz. Şöyle tığımı çıkardım. Bu boşluktan ilmeğimi geçiriyorum ve bir zincirle kilitledim. Bu şekilde yaparak ortasına gelmiş olduk köşenin. 3 zincir çekerek kafes sırasına başlıyoruz. Gördüğünüz gibi modelde bir sıra trabzan, bir sıra kafes, bir sıra trabzan, bir sıra kafes şeklinde ilerliyoruz. Şimdi 3 zincir çektim. Bu çektiğim 2 tanesi trabzan, bir tanesi zincir boşluğu. Aynı battığım noktaya bir tane ördüm. Bir zincir. Yanındaki trabzana atlıyorum. Bir sonraki trabzana batarak örüyorum. Bir zincir, bir tane atla, bir sonrakine bir tane ör. Bu şekilde sıramı tamamlayacağım. Bir boş bırakıyorum, bir tanesine örüyorum. Yine köşeye geldiğimde de bir trabzan, 3 zincir ve aynı boşluğa bir trabzan daha örerek köşedeki artırmamı yapmış oluyorum. Bu köşeyi yaptıktan sonra bir zincirle ilk trabzanın tepesine batıyorum. Ve yine aralarında birer zincir çekerek bir tanesini atlayıp diğerine öreceğiz. Bu şekilde tamamlayacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Elimle de
bu şekilde hafifçe asılarak form veriyorum. Zaten tamamladıktan sonra ütü de yapacağız. Kağıt ipi ütülediğiniz zaman hem ilmekler daha oturmuş, düzgün oluyor. Çantamızın formu da güzel bir şekilde görünüyor. Ben burada anlatacağım daha farklı bir şey yok. Aynı bu şekilde devam edeceğiz. Yani bir sıra trabzan, bir sıra kafes şeklinde. Bu sırayı tamamladıktan sonra üstüne kafes, sonra onun üzerine yine trabzan. Videoyu biraz geriye alarak ya da ördüğünüz parçaya bakarak siz de biraz ilerleyin. Ben de ilerledikten sonra çantanın diğer kısımlarını yine birlikte örelim. Ben çantamın tabanını tamamladım. Hemen kaç sıra örmüşüm ondan da bahsetmek istiyorum. Burası bildiğiniz gibi sihirli halkayla başladığımız yer. Sonrasında ilk trabzan sıram. 1, 2, 3, 4 tane trabzan sırası var gördüğünüz gibi. Ve kafes sıralarını sayalım. 1, 2, 3, 4 sıra kafes sırası yaptıktan sonra ben yine ikinci kafesime de başladım. Bu şekilde ördüm ben. Ölçüsünü de vereyim hemen. Siz isterseniz tabii ki daha büyük de yapabilirsiniz. 25 santim ölçüsüne ulaşmışım. Şimdi artık çantanın formunu vermeye geçeceğiz. Burada öncesinde şöyle göstereyim. Son kafes sırasında şu üstü başladım, onu saymayalım. Şurada son kafes sırasında köşelerden köşeye kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane kafesim var, trabzanım var. Tabii ki sizin elinize ve kullandığınız tığa göre bu değişecektir. Bu ölçüye ulaşıp ulaşamayacağınız değişecektir. O yüzden siz istediğiniz ölçüye göre ayarlayabilirsiniz. Sıra sayısının pek bir önemi yok. Şimdi çantaya formunu nasıl vereceğiz? Bir de ondan bahsetmek istiyorum. Köşelerde bildiğiniz gibi her sırada artmalar oluyordu. Devam edecek yine aynı şekilde köşelerde artırma yapacağız. Bu orta kısımlarda da eksiltmeler yapacağız. Alt sırada dediğim gibi 18 tane trabzan vardı. Üst sıraya geçtiğimde bakayım 3, 6, 9 tanesini ördüm. Yani tam ortaya denk gelecek şekilde son kafes trabzanımı da ördükten sonra bir zincir çektim. Şimdi buradaki 2 tane trabzanı tek trabzana düşüreceğiz. Yani eksiltme yapacağız. 9 tane trabzanı ördükten sonra bir zincir çektim. Hemen yanındaki trabzana örerken ilmeğin ikisini kapattım. Diğer ikisi tığımda bekliyor. Tekrar tığımı doladım. Bir sonrakine batıp ilmeğin ikisini bir kapattım ve geri kalan bütün ilmekleri tek seferde kapatıyorum. Bir zincirle bir sonraki kafesimi örmeye devam ediyorum. Aynı diğer sıralarda yaptığımız gibi. Şöyle 2 ilmeği teke düşürdük. Bir üst sırada bu 3 ilmeği tek seferde kapatacağız. Burada ilmekler eşit denk gelmesi için 2 tanesini kapattım. Diğer kenara da aynı şekilde gelelim. Bu sırayı tamamlayıp bu kenara geldiğimde yine 9 tane trabzan ördükten sonra yine aynı işlemi birlikte yapalım. İlk kenarda ortada eksiltmemizi yapmıştık. Yine köşe dönüşünü aynı şekilde yaptım. Bir trabzan, 3 zincir, bir trabzan şeklinde. Burada köşe zincirden sonra yine 9 tane trabzan ördüm. Sonrasında bir zincir, tığım ipimi doladım. Devamındaki trabzanın tepesine batıp ilmeğin ikisini kapattım. Tekrar tığım ipimi doladım. Bir sonraki trabzana batıp ilmeğin ikisini kapattım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini tek seferde kapatıyorum. Ve bir zincirle örmeye devam ediyorum. Bu eksiltmeyi yaptığımızda öncesinde de 9 trabzan, sonrasında da 9 trabzan olarak bir kenarı tamamlayacağız. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Diğer sırada yine eksiltmeleri nasıl yapacağız birlikte devam edelim. Ben sıramı tamamladım ve şimdi yine eksiltme kısmına geldim ama öncesinde şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Bunu az önce söylemeyi unutmuşum. Tabanını kare şeklinde oluşturduktan sonra elimle de formunu vererek ben ters yüzünden buharlı bir ütü verdim. Hani daha düzgün görünsün diye. Sonrasında kafes sıralarını örmeye başladım. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Ve bundan sonra da hep kafes olarak devam edecek. Trabzan sıramız yok. Şu şekilde göstereyim. Ne yapmıştık? Bir önceki sırada
2 ilmeği tek ilmeğe düşürmüştük. Yani ikisini birlikte örerek bir eksiltme yapmıştık. Şimdi burada 3 ilmeği eksilteceğiz ve bundan sonraki diğer sıralarda da hep 3'er ilmeği eksilterek devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bir önceki sırada eksilttiğim ilmek tam ortada olacak. Hemen onun bir öncesindeki trabzanıma batıp ilmeğin ikisini kapattım. Tekrar tığıma ipimi doladım. Ortada bu bir önceki sırada eksilttiğimizi alıp ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Yanındaki trabzanın tepesine batarak ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Tek seferde hepsini kapatıp bir zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Ve artık diğer kenardaki eksiltme kısmına kadar bir zincir, bir trabzan şeklinde devam edeceğim. Şöyle göstereyim. Köşelerde hiçbir farklılık yok. Önceki sıralarda ne yaptıysak burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Eksiltme kısmına geldiğim zaman yine tekrar birlikte devam edelim. Bir sonraki eksiltme yerine geldim tekrar. Bir zincir çektim. Gördüğünüz gibi bu ortada kalacak. Sağından ve solundan birer tane olmak üzere toplam 3 taneyi tek ilmeğe düşüreceğiz. Tepesine batıyorum. İlmeğin ikisini birlikte kapattım. Diğer 2 ilmek tığımda bekliyor. Tekrar doladım. Buradaki kapatma noktasının tepesine batıp ilmeğin ikisini birlikte ördüm. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bir sonraki ilmeğe batıp ikisini bir kapattım ve tığımda 4 tane ilmeğim var. Şu şekilde tığıma ipimi dolayıp hepsini tek seferde kapatıyorum ve bir zincirle sonraki trabzanımı normal şekilde örmeye devam ediyorum. Şöyle hemen göstereceğim. Çantamızda artık formunu almaya başladı. Şöyle eksiltmeler yaptıkça şeklini almaya devam edecek. Köşelerimizden artırıyoruz. Orta kısımlardan eksiltiyoruz. Bir üst sırada da yine aynı şekilde devam edecek. Yani belli bir uzunluğa gelene kadar ben de öreyim, siz de örün ve sonra diğer kısımları yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ben çantamı istediğim ölçüye gelene kadar ördüm. Şöyle gördüğünüz gibi artık çantamız formunu da aldı. En son tamamladıktan sonra buharlı ütü yapacağım ben. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Önce sıra sayısı vermek istiyorum. Şu eksiltme yapmıştık. Hani tabanımızı yaptıktan sonra bir sıra kafes yaptık ve bir üst sırada eksiltmelere başlamıştık. Kaç sıra eksiltme yaptığımı söylemek istiyorum hemen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sıra eksiltme yaptım. Sıra sayısı tabii ki kullandığımız ipliğe, tığa göre değişir. Yani aynı sırada örsek bile daha küçük ya da daha büyük çantamız olabilir. Siz istediğiniz ölçüye gelene kadar örebilirsiniz. Buradan şu son sıradan tutup tabanına kadar ölçüsünü de vereyim size. 33 santim. Buhar yapınca, yani buharlı ütüyle de 1-2 santim değişebilir tabii ki. Genişliğinin ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle bir uçtan bir uca kadar 33,5 santim ölçüsünde olmuş benim çantam. Ve hemen burada ölçüyü vermişken sizlere şöyle bahsetmek istiyorum. Çantayı daha büyük, daha geniş yapmak istersek ne yapacağız? Hemen onun bilgisini de vereyim. Biz tabanı kare bir parçayla başlamıştık. Bildiğiniz gibi kaç sıra? 1, 2, 3, 4 sıra trabzan sırası. Yani bir sıra trabzan, bir sıra kafes olarak örmüştük. Bunu siz daha da büyük yapabilirsiniz. Yani burada eksiltme yaparken bizim 9 tane trabzanımız vardı. 10, 11, 12. Yani bu sıra arttıkça, tabanındaki kareyi büyüttükçe çantanızın ölçüsü de büyür. Daha küçük yapacaksanız da sıra sayısını eksiltirsiniz tabanda. 4 sıra değil de 3 sıra trabzan sırası yaparsınız. O zaman da daha küçük bir çanta elde edersiniz. Şimdi son sırasını yapalım çantamızın. Ben bir sıra trabzan gideceğim ve daha sonra saplarını yapacağız birlikte. Hemen trabzan sırasına başlayalım. Son sıraya geldiğimde 3 tane zincir çektim. Yine her zaman olduğu gibi sıranın başındayım. Tığıma ipimi doladım. Bu boşluğun içine
trabzan örüyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Bu çektiğim zincirle birlikte 2 tane trabzanım oldu. Tığıma ipimi doladım. Buradaki noktaya batıyorum. Yani trabzanın tam tepesine gelecek noktaya batıp trabzanımı örüyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Buradaki zincir boşluğuna bir tane trabzan ve bir sonraki hemen yanındaki trabzanın tepesine de bir tane trabzan örüyorum. Yani tabanını yaparken ne yapıyorduk? Bir zincir boşluğuna, bir trabzanın tepesine. Bu şekilde aynı son sıramızda da bir zincir boşluğuna, bir tane trabzanın tepesine olacak şekilde trabzanlarımı yapacağım. Şöyle göstereyim. Ben bir sıra gideceğim ama siz isterseniz 2 de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bir zincir boşluğuna, bir trabzan tepesine olacak şekilde devam edeceğim. Buraya geldiğimiz zaman burası da bizim 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüğümüz noktaydı. Burada ne yapacağız? Buraya kadar örüp geldiğimizde son olarak buraya trabzanın tepesine bir tane trabzan, aradaki boşluğa bir tane trabzan, bu noktaya birleştirme noktasına da bir ve yine zincir boşluğuna trabzanın tepesine şeklinde devam edeceğiz. Bu sırayı bu şekilde devam edelim. Köşelerde de yine her zaman olduğu gibi buraya kadar da örüp geldiğimizde bir zincir boşluğu, bir trabzan tepesine şeklinde ördükten sonra köşe noktası olduğu için 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde köşe dönüşümüzü de yapacağız. Ben trabzan sıramı da yaptım. Gördüğünüz gibi burada ilmekleri birleştirdiğimiz noktaya bir tane, sağında da solunda da zincir boşluklarına yaparak devam ettim. Köşe kısımlarda da zincir boşluğuna önce 2 trabzan, 2 zincir, yine aynı noktaya 2 trabzanla devam ettim ve sıranın sonuna geldiğimde köşeye yine son olarak 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir çekip burada sıraya başlarken zincir çekmiştim. Onun tepesine batıp kaydırmayla kapatıyorum. Ve bir zincir çekip artık ipimi koparıyorum ve ipimin de sonuna ulaştım zaten. Şöyle ipimden de bahsetmek istiyorum. Benim ipim 200 gramlık bir iplikti. Bu çantaya başlarken sıfır, yani hiç açılmamış yumakla başladım. Bu sırayı yaptığımda ipim bitti. Sapları için yeni iplik kullanacağım. Yani tahmini çantaya 250 gram kadar ipliğimiz gidiyor. Bu ipi de arkada daha küçük bir tığ yardımıyla ya da iğne ile gizleyebilirsiniz. Ben şöyle hemen küçük bir tığla arkadan birkaç ilmeğin içinden geçirerek sıkıştıracağım ve gizleyeceğim. Siz isterseniz iğne ile de yapabilirsiniz. Şimdi çantamın sapını örmeye başlayacağım. İlk başta bir miktar iplik bırakıyorum, bu kadar. Bunu dikmek için kullanacağım. Sonrasında bu şekilde tutup tığımı bir tur döndürdüm ve bir zincir çekerek ilmeğimi kilitliyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi birkaç sıra sık iğne yapacağım çantaya rahat dikebilmek için. Daha sonrasında sap desenini uygulayacağım. 4 zincir çektikten sonra son zinciri boş bırakıp hemen yanındaki zincire batıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Yanındaki zincire batıp bir sık iğne daha ve bir sonrakine de batıp bir sık iğne daha örüyorum. 3 sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekip örgümü döndürdüm. Bu ilk sık iğnenin tepesine batarak bir tane sık iğne, bir sonraki sık iğnenin de tepesine batarak yine aynı şekilde sık iğne örüyorum ve bir sonrasına da batarak yine sık iğnemi örüyorum. Yani 3 tane sık iğne örüyorum her sırada, hiç artırma eksiltme yapmadan, sayarak devam etmenizde fayda var. Yine bir zincir çektim ve örgümü döndürdüm. Yine 3 tane sık iğne yapıyorum. 2
Ve 3 tane sık iğne yaptıktan sonra çantama bir tutup bakmak istiyorum hemen. Şöyle göstereyim. Bu kısımlardan sapı dikeceğiz. İpini de fazla bıraktım. Şöyle şuradan trabzan kısmından dikişimizi yaparak monte edeceğiz çantamıza. Bu boyut yeterli diye düşünüyorum. Şöyle baktığım zaman evet. Bundan sonra desen uygulayacağım. Toplamda kaç sıra sık iğne yaptık? 1, 2, 3 sıra sık iğne yaptıktan sonra artık sapın desenini uyguluyorum. 1, 2, 3 zincir çektikten sonra burada ilk çektiğim sık iğnenin şöyle iki kanadını alıyorum. Pardon, tığıma ipimi doladım. 3 zincir çektim. Burada ilk sık iğnenin şöyle ilmeğinin ikisini birlikte alıp örgümü şöyle döndürdüm. Bütün ilmekleri tek seferde kapattım. Tekrar 3 zincir. Tığıma ipimi doladım. Bu çektiğim 3 tane zincir vardı. Sonuncusunun şu ilk çektiğim zincirin yine iki kanadına battım. Bu şekilde örgümü tutuyorum. İpliğimi geçirdim ve hepsini tek seferde kapattım. Tekrar 1, 2, 3 zincir, tığıma ipimi doladım. Burada zincirin dibinde böyle battığımız yer var. Daha yakından göstereyim. Şurada ilmeğin tek kanadı var gördüğünüz gibi. Buraya değil, buradaki ilmeğin iki kanadına batıyoruz. Aslında çok kolay bir model ve çok da güzel görünüyor. Şöyle ilmeğin üçünü birlikte aldım. Tekrar 1, 2, 3 zincir, tığıma ipimi doladım. Bu zincirin dibinde bir önceki sırada yaptığımız ilmekler var gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. İlmeğin iki kanadına battığımızda bir kanadı boşa çıkmıştı. O kısımdaki ilmeğin iki kanadına batıyorum. Ve ilmeklerin hepsini tek seferde kapattım. Tekrar 1, 2, 3 zincir, tığıma ipimi doladım. Bakın yine burada da belli. Şöyle bir trabzan gibi görünen kısım var. Bunun da sonunda ilmeğin tek kanadı var. Buradaki iki ilmeği birlikte alıyorum. Bu şekilde örgümü tutup tek seferde bütün ilmekleri kapattım. Şöyle zikzak desen gibi bir desen oluşuyor. Merdiven gibi, zikzak gibi. Bunun da çantamızın deseniyle güzel uyumlu olacağını düşündüğüm için bu modeli yapıyorum. Ama siz başka farklı saplarda yapabilirsiniz tabii ki. 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doladım. Artık nereye batacağımız gayet belli duruyor. Şöyle ilmeğin iki kanadına battım ve hepsini tek seferde kapatıyorum. 3 zincir. Tığıma ipimi doladım. Yine gördüğünüz gibi burada bir zikzak desenimiz var ya. Onun dibindeki ilmeğin iki kanadına batıp ipimi geçirdim. Hepsini tek seferde kapatıyorum. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir merdiven ya da zikzak deseni oluşturuyoruz. Bir defa daha birlikte yapalım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma ipimi doluyorum. Bu çektiğimiz zincirin dibinden geldiğimizde nereye batacağımızı net göreceğiz. Bakın zincirin dibinden geliyorum. Buradaki ilmeğin iki kanadına battım. Ve örgümü döndürüp ilmeklerin hepsini tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa kadar sapımızı örüp tamamlayalım. Ben çantanın sapını istediğim uzunluğa gelene kadar ördüm. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde bir desen çıktı ortaya ve çantamızın deseniyle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum.
Şimdi diğer ucunda olduğu gibi tekrar sık iğne yapacağız ama öncesinde size ölçüsünü vermek istiyorum. Tabii siz kendi boyunuza göre, kullanmak istediğiniz ölçüye göre daha uzun ya da daha kısa yapabilirsiniz. 49 santim başladığım sık iğne ile birlikte 49 santim olmuş. Şimdi buraya yine ilk başta yaptığımız gibi 3 sıra sık iğne gideceğiz. Son olarak burada kaldım. Örgü yönüm böyle. Şu çantayı da oradan çekeyim, ekranda net görünsün. Yine bir zincir çektim ve örgümü döndürdüm. Buradaki zincir boşluğunun içine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çektim ve örgümü döndürüyorum. Yine bu 3 tane sık iğnenin her birinin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar bir zincir. Yine örgümü döndürdüm. Yine burada da 3 tane sık iğne yapıyorum. Normalde 3 sıra yapacaktım ama burada 4 sıra yapıyorum. Neden derseniz şöyle göstereyim. İpimde düğüm çıktı. O yüzden bir sıra daha yapıyorum. Dikerken zorlanmamak için. Nasıl olsa arkada dikeceğimiz için pek bir sorun oluşturmayacak. Ve son sık iğnemi de yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimi uzun bırakıyorum. Bunu dikerken kullanacağım ve bu şekilde sağlamlaştırdım. Şöyle hemen çantamın üzerinde göstermek istiyorum. Aynı ölçüde, aynı sayıda ikincisinde yapıp dikeceğiz. Şöyle üstten de dikebilirsiniz ama sanki üstten daha mı kötü görünüyor? Şöyle içten şu son yaptığımız trabzan sırasına tam bu köşe noktasına denk getirip bu sık iğne kısımlarını şöyle buradan dikeceğim. Önce buradan iğnemi geçirip dibinden böyle dikip sağlam olması için tığla göstereyim. Önce buradan dikip sağlam olması için bu kenar kısmından da dikiş yapacağım. İpliğimi iğneme geçirdim. Şöyle ayarlıyorum dikeceğim yeri. Bu şekilde yerleştirdikten sonra ilk önce şuradan ilmeğin arkasından alarak bir ipimi sabitliyorum. Ve buradan da tekrar geçiriyorum. Artık kolayınıza nasıl gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi artık böyle bir buradan dikiş görünmesinde bence bir sorun yok. Ama görünmesini istemiyorsanız arkadan gizleyerek de dikebilirsiniz. Hemen gördüğünüz gibi ilmeğin bir kanadı var ya, hemen oradan giriyorum tekrar. Kamera açısı dar olduğu için biraz zorlanıyorum. Siz evinizde daha rahat yapabilirsiniz. Tekrar hemen bir sonraki şöyle göstereyim battığım yeri. Sık iğnenin dibinden girip ön taraftan çıktım. Hemen yine ilmeğin bir kanadını bırakıp yanından atlıyorum. Arka kısma geçtim. Şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi hiç belli olmadı. Bu kez buradan ilmeğimi aldım. Buradan da ilmeğin tek kanadını alıp dikmeye devam ediyorum.
Bu şekilde dikişimizi tamamlayalım. Ve artık çantamızın son haline birlikte bakalım. Şöyle şu kısmını da göstereyim. Çünkü ben kameradan dolayı rahat dikemediğim için arka planda dikeceğim. Diğer ucunu da şöyle dönmemesine dikkat edin. Tabii ki şöyle ayarlayıp yine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi böyle denk getirip tam köşe noktasına önce buradan dikip sonra yan taraftan bir de diğer taraftan böyle diktiğiniz zaman gayet sağlıklı bir şekilde tamamlamış olacağız. Aynı şekilde diğer tarafa da sap örüp aynı ölçüde aynı sayılarda onları da bu kısma dikerek çantamızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, ben çantamın saplarını da diktim, tamamladım ve son hali böyle görünüyor. Şöyle iç kısımlarını da göstereyim. Bu şekilde temiz bir görüntü elde ettik. İster plaj çantası, isterseniz günlük yazlık kombinlerinize eşlik edecek çok güzel bir çanta ördük birlikte. Şimdi ben bu çantaya astar dikmedim. Bu şekilde de kullanılabilir. İsterseniz içine kese astar da yapabilirsiniz. Yani istediğiniz gibi nasıl kullanmak istiyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Evet, benim bu çanta hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videomda da gerçekten bu çantaya kombin yapabileceğiniz ya da yazlık kombinlerinize çok şıklık katacak güzel bir parça geliyor arkadaşlar. Bunun için de takipte kalıp abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirimi de açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yorumlarınızı gördüğüm anda hemen cevap vermeye çalışacağım. Benim için çok kıymetli olduğunuzu unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.